Merhaba, bu videoda orta seviyede paten çalışmalarına geçmeden önce patene yeni başlayanlar için faydalı olacağını düşündüğüm bazı tavsiyeler vereceğim. Aynı zamanda patende daha hızlı gelişmenizi sağlayacak bazı çalışmalar ve hareketler göstereceğim. Öncelikle patenlerimizi yeteri derecede sıkmamız gerekiyor. Özellikle şu orta tokasını. Bu üst toka çok önemli değil. Burada parmağınızın gireceği kadar bir boşluk kalabilir. Ama bu tokayı ayağımız içeride oynamayacak kadar ama çok da kendimize acı verecek derecede olmayacak şekilde sıkmamız gerekiyor. Ayağa kalkarken önce tek bir pateninizin üstüne kalkın. Gerekiyorsa bir elinizle yerden, bir elinizle dizinizden destek alın. Ve şu şekilde ayağa kalkın. Gördüğünüz gibi ayağa kalktığınız anda belli bir yöne doğru hareket etmeye başlayacaksınız. Bakın şu anda geriye doğru gidiyorum. Bunun sebebi normalde biz patensiz ayakta dururken de bir şekilde dengede durmak için aslında sürekli ağırlık aktarımı yapıyoruz ayaklarımız arasında. Ama bunu tabii artık çok alıştığımız için ayakta durmaya hiç fark etmiyoruz bile. Ama ayağımızın altına tekerlekli bir şey giydiğimiz zaman bu ağırlık değişimleri fark edilir hale geliyor. Önce benim yaptığım gibi doğrulmayın. Birazcık bu dengeye alışmaya hafif şöyle durarak. Bu dengeye alıştıktan sonra aslında ilk günlerde bu dengenin önemini ve özelliklerini fark etmeye başlayacaksınız. Örneğin böyle biraz ağırlığımı öne doğru verdiğimde öne gitmeye başlıyorum. Aynı şekilde parmak ucuna doğru verdiğimde geriye gitmeye başlıyorum. Biraz bunları deneyimleyin böyle eğik durarak. Daha sonra bunlar tabii sizin dönüş yapmanızı da sağlayacaklar. Bir yöne doğru, bir ayağınıza doğru ağırlığınızı verdiğinizde o yöne doğru dönmeye başlayacaksınız. Bunları da yavaş yavaş keşfedeceksiniz. Bu arada tabii koruma ekipmanlarınızı mutlaka takın. Özellikle dizliklerinizi, dirsekliklerinizi ve bilekliklerinizi. Çünkü düştüğünüz zaman bu bölgeler yerle temas ediyor olacak. Bu arada kask da önemli. Çünkü geriye doğru eğer düşerseniz kafanızın arkasını vurabilirsiniz. Onun için kaskınızı da mutlaka takın. Başlarda tabii korkabilirsiniz. Bir anda paten yani düz bir yerde bile dururken bir yöne doğru kaydığınız için bir anda hızlandığınızı hissedebilirsiniz. Eğer öyle bir şey olursa ellerinizi dizlerinize doğru koyun ve mümkün olduğunca yere yaklaşmaya çalışın. Gerekiyorsa çok korktuysanız kendinizi kontrollü bir şekilde yere bırakabilirsiniz. Ekipmanlarca korunan bütün uzuvlarınızın üstüne düşebilirsiniz. Bu arada kalça koruması da almıştım ben. Çünkü az önce de olduğu gibi hep belli bir yön. Bir bacağınız daha güçsüz olduğu için hep aynı yöne ve aynı yere düşüyorsunuz ve benim sol kalçamın şurası morardığı için bir kalça koruması da aldım süngerli. Ondan da alabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Burada hem kuyruk sokumunda bir sünger sert koruma var. Hem de iki yan tarafta korumalar var. Eşofmanınızın, şortunuzun altına giyerseniz ekstra bir koruma sağlayacaktır. Düşmeyi ve kalkmayı başta öğrenmeniz iyi olur. Benim paten günlükleri serimi izlediyseniz orada ben dengemi kaybettikçe böyle kollarımı çevirerek denge sağlamaya çalışıyordum. Öyle şeyler yapmayın. Mutlaka yere doğru yaklaştırın gövdenizi. İlk adımlarınız da aslında şöyle olacak. Düz adım atarsanız gidemeyeceğinizi göreceksiniz. Onun için ayaklarınızı biraz V şeklinde açacaksınız. Bu V adımlarıyla adımlamaya başlayacaksınız. Gerekiyorsa ayaklarınızı döndürerek belli bir yöne de dönebilirsiniz. Sola doğru döndürürseniz sola dönersiniz. Bir süre bu V şeklinde gitmeye alışın ama daha sonra aslında bunun başlangıç seviyesi bir şey olduğunu göreceksiniz ve daha adımlarımızı şimdi orta seviye çalışmalarda da biraz ondan bahsedeceğim. İlerleyen zamanlarda adımlarımızı daha düz atıp diğer ayağımızla itmemiz gerekecek. Onları da bu yaz yapacağım çalışmalarda göreceğiz. V şeklinde biraz gitmeye alıştığınızda size mutlaka yapmanız gereken belli alıştırmalar, çalışmalar, hareketler göstereceğim. Bunlardan belki de en önemlisi makas pozisyonu dediğimiz şu pozisyon. Bu pozisyon aslında yerde eğer
zeminde bozukluklar varsa onların üstünden geçmenizi sağlayacak. Özellikle ağırlığınızı arka ayağınıza verirseniz zemindeki bozukluklara takılmadan geçebildiğinizi göreceksiniz. Şöyle geçmeye çalıştığınızda düşeceksiniz çünkü büyük ihtimal onlara takılıp. Onun dışında yine bu pozisyon, bunu edging denen harekette birleştirdiğimizde paralel dönüş denen ve benim yapmakta çok zorlandığım bir hareketi yapmanızı sağlayacak. Yine paten günlüklerinde ilgili bölümleri izlerseniz aslında bu hareketi yapamadığım için o hareketi de yapamadığımı anlayacaksınız. Bunu böyle durduğunuz yerde iki ayağınızla da onları tek tek öne alarak deneyebilirsiniz. Kayarken de bu hareketi yapmakta zorlanacağınız için kayarken yavaş yavaş yine bu harekete geçmeyi, bu pozisyona geçmeye çalışabilirsiniz. Yine her iki ayağınızla mutlaka çalışın. Ağırlığınız her zaman arkada duran bacağınızda olacak. Makas pozisyonu dışında mutlaka tek ayak dengede çalışın. Yine sabit durduğunuz yerde ayaklarınızı sırayla havaya kaldırarak dengenizi sağlamaya çalışın. Bu da gittikçe, yaptıkça, çalıştıkça gelişen bir beceri diyelim. Daha sonra yine bunu da aynı şekilde hareket halinde giderken bacaklarınızı mümkün olduğunca havada tutmaya çalışarak deneyebilirsiniz. Başlangıç seviyesinde aslında belki bu hareketlerden daha önce çalışmanız gereken şey de limon hareketi denen şu hareket. Bu da önemli bir hareket. Bu hareket de daha sonra diğer hareketler gibi başka hareketleri yapmanızı sağlayacak temel hareketlerden biri. Bunu da önce bir yere tutunarak şu şekilde çalışabilirsiniz. Öne ve geriye olarak çalışın. Bu hareketi bu arada bu şekilde başlamakta ve ilerletmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü bacaklarınız bunun için güçlü olmayabilir yeteri kadar. Onun için biraz V itişle gittikten sonra limon yaparak ilerleyebilirsiniz. Bunu geri geri giderken de mutlaka deneyin. Yine geri geri ve çalışıp sonra bu şekilde ağırlığınızı topuktan parmak ucuna, parmak ucundan topuğa aktararak gitmeyi deneyin. Dediğim gibi bu hareket de önemli bir hareket. Yine durduğunuz yerde bu şekilde pateni yanlara eğerek edging alıştırması yapabilirsiniz. Bu alıştırma da yine bu dönerken şu yatay pozisyonu almanızı sağlayacak. Paralel dönüşü yaparken ayaklarınızın bu şekilde eğilmesi gerekiyor. Onun için buna da mutlaka çalışın ve kendinizi bu harekete, bunu yapmaya alıştırın. Mutlaka başlarken en azından ilk birkaç gün böyle boş bir alan bulup orada çalışmayı deneyin. Bu yaz paten çalışmaları adında orta seviyede çalışmalar yapacağım. Paten günlüklerimi izlediyseniz orada aslında amacım size paten serüvenimi olduğu gibi göstermekti. Bunu bir belgesel olarak sunmakta aslında. Ve bunun amacı paten kaymayı iyi bilen biri bir hareketi gösterdiğinde ya da öğretmeye çalıştığında hareketi çok rahat yaptığı için o hareketin ne kadar zor olduğunu algılayamıyorsunuz. Ama benim serilerimi izlediğiniz zaman çok basit gibi görünen bir hareketi bile yapmanın günler, haftalar, hatta aylar sürebileceğini anlıyorsunuz ve bu aslında size çalışırsanız o hareketi yapabileceğinizi, bir gün yapabileceğinizi gösteriyor ve umutsuzluğa kapılmamanızı sağlıyor. Bu açıdan paten çalışmaları serisinde de orta seviyede çalışmalar yapacağım. Eğer şu ana kadarki kısımları yapabiliyorsanız, şu ana kadar anlattığım şeyleri işte ayakta sabit durabiliyorsanız, biraz V itişle kayabiliyorsanız, biraz dönüşler yapabiliyorsanız o seriden devam edebilirsiniz. O seride de her hafta belli çalışmalar yapacağım. Mesela bir hafta dönüş teknikleri çalışacağım. Bir hafta zıplama teknikleri çalışacağım. Bir hafta geri geri kayma çalışacağım. Yavaşlama, fren teknikleri çalışacağım.
ve bunlar daha orta seviye çalışmalar olacak. Bu arada yapmamı istediğiniz bir hareket varsa, çalışmamı istediğiniz bir teknik varsa, sorularınız varsa, yaptığım şeylerde bariz hatalar görüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bütün yorumları okuyorum ve hepsine cevap veriyorum. Sizlerden de çok fazla şey öğrendim bu süreçte. Bu vesileyle sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Onun için yorumlarınızı esirgemeyin. Mutlaka yorum yazın. Birlikte çalışıp birlikte öğrenmeye devam edelim. Patene yeni başladıysanız mutlaka paten günlüklerimi ya da hızlandırılmış versiyonu olan 15 saatte paten kaymayı nasıl öğrendiğim serisine izleyerek başlayın. Orta seviyede olduğunuzu düşünüyorsanız da haftaya görüşmek üzere.